Selamlar arkadaşlar. Bu haftaki videomda game eventlerden bahsetmek istiyorum. Game eventler nedir? Ne işimize yarar? Ne amaçla kullanıyoruz? Game eventler aslında bildiğimiz bir observer patternin Unity'ye evrilmiş hali diyebiliriz. Ve Unity'de e, ben özellikle menü kısımlarında olsun çok kullanıyorum. Özellikle bir menüde bir butona bastın, o bir şeyi tetikledi ve onları dinleyenlerine aktarma. Yani bir butonu direkt bağlamak yerine game eventlerde arayla köprü oluşturup onları listenerlarına ulaştırmak gibi yapıları genelde game eventlerle yapıyorum. Küçük ve orta ölçekli oyunlarda gerçekten çok iş görüyor. Hızlı implement edilebiliyor. Artıları bu şekilde diyebilirim. Eksileri tek bir eksi yaşadığımı söyleyebilirim. O da game eventlerinin takibi. Kendisi bir scriptable object olduğu için hani kodda mesela F12'ye bas ve git gibi bir yöntem kullanabiliyorsun ama game eventler özellikle çok olduğu zaman takibi gerçekten zor olabiliyor. Hatta Odin bunun için bile bir paket yaptı diyebilirim. Yani sırf sadece bunun için değil ama bunu da kapsayan paketin özelliği bunu da kapsıyor diyebilirim. Evet, şimdi buradaki örneğime gelecek olursak şimdi burada bir tane küpüm, bir tane kürem, safirim var. Ve bunlar Canvas içinde buton tıklandığında bunların bir işlem yapmasını istiyorum. Ama bakacak olursak burada ya bu scriptler aslında çok basit. İçine gittiğimiz zaman bir tane safir, bir tane küp e, yapım var. Şöyle yaklaştığımda. Bir tane change metodum var ve bu change metodu çalıştığında bu ikisi buradaki verdiğimiz renkleri alacak. Ve bunları buton üzerinden yapacağız. Ama buradaki kötü olan yapı şu diyebilirim. Bunlar butona direkt bağlı oluyor. Yani şöyle gidecek olursak mesela buton with object reference demişiz ve küpü bakın direkt bunu vermişiz. Bu güzel bir yöntem değil. Veya bu butonun üzerine direkt şuradaki Unity eventinin üzerine safir atmışım ve bu hatta şöyle göstereyim pardon. Evet. Bu butonun e, on click eventine bu safiri atmışız ve bu evet güzel bir yöntem olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü direkt bu butonlar nesnelerimize bağlı ki biz Canvas'la oyun mantığını ayırmak isteriz aslında. Hatta bunun için ayrı sahneler bile yapılabiliyor. Yani UI sahnesi ayrı, oyun sahnesi ayrı gibi. Ki bu yapıda şu an bu imkansız. Ama çalışır mı? Çalıştırdığımızda bir deneyelim. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu görelim. Oyunumuz başladı. Butona bastım ve çalıştı. Görmüş olduğunuz gibi. Çalışmaz değil ama güzel bir yöntem olduğunu da söyleyemeyiz. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Tabii ki bunun için bir game event yazabiliriz. Game eventlerin bir artısı daha var, onu söylemeyi unuttum. Race condition'a girmiyor. Peki race condition nedir? Race condition arkadaşlar sizin bir genelde race condition'a scriptable objectler üzerinden değil singleton yapılar üzerinden gireriz. Singleton yapılarda genelde şu olur. Bu yapının üzerine on enable ve on disable yapısının üzerine singleton yazdığımız class'ın bu singleton class'ın bir eventini eteşlemek isteriz. Ama bu singleton yapısı bu class'tan sonra oluşuyorsa burada null referans hatası alırız arkadaşlar. Game eventlerde böyle bir durum mevzu bahis değil. Çünkü kendileri scriptable object üzerinden geldiği için race condition olayına girmiyorlar. Böyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu bad sample'ımızdı. Bir de scene'imize gidelim. Burada daha güzel bir örneği burada canlandırabiliriz. Şimdi canvas'ıma gidiyorum. Burada evet canvas'ıma gidiyorum. Bunların üzeri boş. Bu butonların üzeri boş. Şimdi bir scriptable şeyini yazalım. Game event diyorum. Şimdi şöyle yaklaştım. Şunları da uçuruyorum. Bu bir scriptable object olacak. Menü. Create menü müydü? Evet. File name.
game event, hatta new game event diyelim. New game event. Şuraya da menu name Terek Gaming Event Game Event olarak yazdım. Bu ne işimize yarayacak? Bu yapmamız. Scriptable objectlerimiz bizim menü şeklinde görünecek değil mi? Şuraya geldiğimizde şurayı açıyorum. Terek Gaming ve Events olarak bunu buradan görebiliyorum. Mesela Color şöyle yapalım. Color Events şeklinde görebiliyoruz. Şu an tabii ki hiçbir işlevi yok. Şimdi game eventlerin çalışma mantığında şöyle bir şey var. Bu game eventleri tutan, saklayan yapımız bu kendisi game event. Yani bu eventleri, onları dinleyenleri tutuyor ve içinde tek tek onları çalıştırıyor ve hepsine bunu mesajı gönderiyor. Burada bir de listener'larımız var. Public class Unity event listener dedim ve kendisi mono'dur. Mono object'tir. Burası serialized field game event ister. Game event dedik. On enable. Hatta şöyle sırayla gidelim. Anlata gidelim. Şimdi listener'ımız bu event'e kendini attach'liyor. Yani bu ne anlama geliyor? Yani ben bunu bir game object üzerine bıraktığım zaman o game object üzerine otomatikman şu event'e attach'leniyor. Nasıl oluyor? Önce şu kısmı yazalım. Serialized field demeye gerek var mı? Yok. Neyimiz lazım? Bunun bir list collection yapısı olması lazım. Hasset üzerinden gideceğim. List de olabilir. Ama bunu hasset üzerinden yapmak istiyorum. Event istiyorum. On enable'da event new olarak yaptım. Neden hasset? Bunu bir açıklayalım. Hasset koleksiyon yapısı list gibi jenerik bir koleksiyon yapısıdır. Buradaki tek farkı şu. Bunun içindeki bütün yapılar unique'tir. Yani tektir. Yani aynı iki nesneden atmaya çalış, o tekini alıyor. İkincisini almıyor. Ama aynı yapıdan bahsediyorum. İki farklı nesneyi alıyor ama iki aynı değeri atadığın zaman o sadece bir tanesini alıyor. Yani tekilleştiriyor. Hani liste şunu yapıyoruz ya. Bundan varsa bunu listeye ekleme. Burada o if şartına gerek kalmıyor. Şimdi public void add event diyorum. Tabii ki void remove event diyorum. Public void invoke olarak. Şimdi burada bir tane buna attach'lenme, bu attach'i kaldırma ve bu eventlerin tetiklenmesi. Şimdi en kolayı ya da şöyle gidelim. Tamam. Şöyle Unity event listener event listener event listener diyorum. Aynı şekil Unity event listener olarak yapıyorum. Şimdi events.add event. Burası bu kadar. Burada bir if çekim olacak. Hani varsa sil gibi. Events contain event listener. Yani varsa evet bunu event listener'dan sil. Ve şuraya da for each diyeceğim. Burada events içindeki eventleri çalıştır diyeceğiz. Burada event to do diyelim. Events invoke olacak. Şimdi buraya geleceğiz. Şimdi şuradan devam edersek şöyle yapalım. Şimdi buradan devam edecek olursak on enable, on disable
dedim. Şöyle iyice yaklaşayım. Tamam. Ve burada public void notify diyorum. Ve buradaki neyi çalıştıracak? Unity event değil mi? Last field Unity event ve bu Unity event şöyle yapalım. Unity event invoke diyor. Ya bu bildiğimiz aslında şu bize neyi sağlıyor? Şunu bir farklı bir yere alacağım. Şöyle oluşturdum. Şöyle yaklaşalım. Şu Unity event Unity'nin bakın şuradan geliyor Unity event. Bu Unity event bizim için sağlanan, hatta şuraya gidelim. Buradan göstereyim. Bekliyoruz. Şuraya. Unity event listener. Bakın şuradaki Unity event görüyor musunuz arkadaşlar? Buradaki hani nasıl buton klikte bize şu yapı veriyor. Bu Unity'nin kendi event yapısı. Biz bunu yazarak şunu oluşturmuş olduk aslında. Şurada. Şurada. Bu Unity'nin kendisi. Bu bizim yazdığımız script. Bu da Unity'nin kendisinin script'i. Kendi script'i. Bunun invoke olmasını istiyorum notify olduğunda. Peki bu game event'e add diyorum. Bu class. Aynı şekil game event remove bu class. Yani burada ne yapıyoruz? Şu game event'e bu script'i nereye atarsak on enable'da attach'liyor, on disable'da remove ediyor. Ve burada ne kalıyor? Sadece bu event'i çalıştırmak kalıyor. Şuraya geldiğimde bunu çalıştırıyorum. Unity event notify. Değil mi? Evet. Şuraya geldim. Ya bütün mantık aslında bunun üzerinden yürüyor. Bir tane scriptable game event'im var. Bu game event'ler oluştuğu zaman invoke oluyor ve attachleniyor. Ben bunu bir yerde tetikliyorum ve bunun içindeki şu hash set'in içindekiler tek tek çalışıyor arkadaşlar. Aslında bütün hikaye bundan ibaret. Yani bu kadar basit aslında. Şimdi gelelim bu örneği kullanmaya. Şimdi ne kaldı? Bunu kullanmak kaldı değil mi? Şu invoke'u bir yerde çağırmak kaldı. Yani olay ne? Bu invoke metodu çalışıyor. İçindeki Unity Event Listener'lar tetikleniyor. Unity Event demeyelim buna. Şey diyelim. Event Listener'lar tetikleniyor. Bu standart bir game event'tir. Şimdi şuraya gidelim. Şey nerede? Hı. Şimdi bu nerede çalışacak? Şuna diyelim. Şurada değil mi? Şu event çalışacak. Yani buna attachlenecek. Ne attachlenecek? Şuradaki change color. Aynı şekilde bakın daha demin iki farklı yapı kullanmıştım butonda. Burada tek farklı yapıyı ikisini de buna bağlayabilirim. Veya şöyle yapabilirim. Bunu color event diyelim. Buna küp color ve sub here color diyebilirim. Şimdi öncelikle şöyle gidelim. Bunu color değil, küp dedim. Buna da Sapphire dedim. Şuraya change color. Ve bunların çalışacağı yer.
Bakın burada var mı yok. Şu script'i de atalım. Script game event. Şöyle. Buna gideceğim. Şuraya yapacağım. Serialize field game event game event game event invoke. Bunun derlenmesini bekliyoruz. Şimdi ne dedik? Bu küp da şuradan verelim. Bu da safir dedik. Şimdi şöyle gittiğimizde bakın ikisi de aynı script üzerinde. Biri safir, biri bu küp. Bastım ve bastım. Aynı şekilde çalıştı ve e, bu buton şeyi bilmek zorunda değil. Küpü bilmek zorunda değil. Event'li sınırı bilse yeterli. Bunu sadece hani renk olarak yaptık ama ben bunun üzerine yani bu şuradaki scriptable object eventlerime sadece bu küpü rengini değiştirme değil, işte ne bileyim müzik çalma, bir sahne değiştirme gibi bir sürü şeyi aynı eventin içine atayabilirdim. Mesela bunu şöyle de yapabilirdim. Ee, Şuraya üçüncü buton yapalım. Şuradan gideyim. Buraya üçüncü buton yaptığımı varsayalım ve bu direkt color olsun ve şu safirin üzerine color'ı atıyorum. Bunun üzerine de aynı event'i atıyorum. Şimdi çalıştırdığımda ki çalışmayacak şey atmadık çünkü. Ha, atmışım, tamam, çok güzel. Şöyle yapalım. Yani şu an bastığımda ikisi birden çalışır. Çünkü ikisini birden eteşledim arkadaşlar. Bu standart bir game event kullanımı olduğunu söyleyebilirim. Bir de bunu şöyle ben biraz değiştirdim kendi yapımım içinde. Game eventler şu an bir parametre göndermiyor. Ben bunu ve şu yapıdan da aslında birazcık rahatsız bazen olabiliyorum, hani istemiyorum bazen. Şu public, bakın bazen bunun dışarıdan erişilmesini istemeyebilirsiniz veya ben de bazen istemiyorum. Onun için ben şöyle bir yöntem yaptım. Şimdi bu Unity event sınırım ya. Buraya public ya da şöyle yapayım, tamam. Public class base event listener. Bu mono ve abstract bir yapı. Bu. Şöyle yapalım. Bu bir abstract bir yapım. Ve burada bizim ihtiyacımız olan ne aslında? Şu kısım değil mi? Şu kısmı alıyorum. Şu kısma yapıştırıyorum. Şurası protect. Buna ihtiyaç var mı? Game event. Aslında yok. Şimdi bu bir. İkincisi şu kısmı alıyorum. Burası da abstract ve public abstract void notify object value olarak bunu da veriyorum. Şimdi neden object? Çünkü event'te göndereceğim parametrenin tipini ne olacağını bilemediğim için direkt bunu object yapıyorum. Atadığım yerde yani atarken bir yerden bir yere gönderirken boxing yapıyorum. Boxing ne? Bir nesnenin
object hali değil mi? Yani int'i siz object'e atarsanız ne yapmış oluyorsunuz? Boxing, kutulamış oluyorsunuz. Kullanacağım yerde onu unboxing yapıyorum. E, ama çok iş gördüğünü söyleyebilirim. Şimdi base event listener. Şurası, şuna da base event listener diyelim. Şurası override olacak. Güzel. Niye hata veriyor? Tamam, bunu yazmadık çünkü. Bundan dolayı hata veriyor. Şurası da object unity event with parameter. Parameter olarak without parameter. Burası da şöyle invoke value şeklinde iki farklı yapıyı çalıştırmış oluyoruz. Şimdi bir de bu tamam. Şu kısım hala hata veriyor. Bunun nedeni şuradan dolayı. Buraları da base event olacak. Şuraya gidersek base event, base event ve burası da base event. Aynı şekilde burası da base event. Şurası public void invoke object value. Şurası for each events event listener notify value. Burası da bu şekil çalışmış oldu. Ve base event'ime gidersem bu şurası. Burası Unity event'ler için geçerli. Ben bir de bunun normal event listini yazıyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Public class normal event listener. Bu da base event'ten miras alır. Şöyle notify'lerini verdik. Şuraya gittim. Ve buraya public event system nokta action no parameter event diyorum. No parameter invoke. Buraya da public event system nokta action object object parameter event olarak bunu yazıyorum ve invoke value olarak bunu gönderiyorum. Şimdi şöyle gelelim. Şimdi şunu kapayalım. Buraya hatta yeni bir tane açayım. Yeni bir tane açtım. Şuraya geldim. Canvas. Şu butonlarım var. Şu üçüncüye ihtiyacım yok. Şu ikisini kullanacağım. Şimdi şuraya gidelim. Şuraya new cube diyorum. Ve şu safire de new safir veriyorum. Bu küp. Şöyle küpü atadım buraya. Şuraya da new safiri atıyorum. Bu arada bu isimleri verirken gayet açık ve net olmanız lazım. Çünkü burası biraz büyüdükçe o ne yapıyordu, nereye gidiyordu, kimle konuşuyordu gibi konuları en iyi bu isimlendirmeden anlıyorsunuz. Eğer ki bu isimlendirmeleri biraz karıştırırsanız burada işler bayağı bir karışıyor. Şimdi bu küpüme geldim. Burada bu işlemi yapıyorum. Evet, güzel. Hatta yeni bir tane buton yazalım buraya. Şu script buton base game event. Buraya geldim.
public class button with game event with parameter dedim. Base button serialize field game event. Bu sefer color'ı buradan göndermek istiyorum. Color. Şimdi burada game event nokta invoke color. Daha demin color'ı nesne içine alıyorduk. Burada color'ı ben direkt göndermek istiyorum. Şimdi şöyle kapattım. Şuraya gidelim. Remove. Aynı şekilde bunu da remove ettim. Şuradan verdim. Bunu da aynı şekil sürükle bırak yaptım. Buna new küp diyorum. Buraya new safir diyorum. Evet. Burada şöyle bir renk veriyorum. Buradan da bir renk veriyorum. Hadi şöyle olsun. Şimdi derlenememiş galiba. Burada hata veriyor çünkü. Şimdi burada renklerimiz var. Renklerimizi buradan bu sefer buton üzerine bunları atacağız. Safir ve şu yapımıza. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Bunları şöyle yapıp şunları kapattım. Bu ikisinin Unity Event'li sınırları var. Bu Unity Event'li sınırı sildim. Buradan da sildim. Bu sefer normal event'li sınır dedim. Buna da normal event'li sınır dedim. Şimdi şuna new safir new küpü verdim. Şimdi küp controller'ın içinde burada yapmam gereken, şimdi bu public'ti ya, buna da aslında şey diyelim. Public class new, çünkü bununla ilgili bir örnek yaptık. Onu da bozmayalım. New küp controller mono field color'a gerek yok. Color'ı dışarıdan alıyoruz çünkü. Bunu hatta şöyle yapalım. Şöyle açtım. Tamam. Şimdi şunu remove dedim. Ona new küp controller'ı verdim. Şimdi burada istediğim serialize field normal event listener on validate if nalsa normal event get component normal event listener diyorum. On enable on disable. Bir de neyi alacağız burada? Serialize field mesh renderer. Aynı şey buraya da. Mesh renderer nalsa mesh renderer get component mesh renderer, değil mi? Şimdi on enable'da normal event listener object parameter handle on event trigger diyelim.
triggered veya value diyorum. Şunu aşağı alıyorum. Şimdi bunu da şöyle eksi yapıyorum. Şimdi biz bunu biliyoruz değil mi? Ne geliyor buradan? Renk geliyor. Şimdi color value color'a casted. Color'a casted diyoruz değil mi? Çünkü biz biliyoruz bunun içinde bir color var. Ve bu cast ettiğin color'ı mesh renderer materyal color'ına ata demiş oluyor. Ve bunun diğerinden farkı ne? Burada normal event listener'la birincisi metodum private, ikincisi bir nesne de taşıyabiliyorum. Şuraya geldim. Şöyle yapalım. Child olmadığı için tamam. Şimdi bunu yaptık. Ve çalıştıralım bakalım ne olacak. Bu sefer tekrar hatırlatıyorum. Şuradan. Hatta bunu da yazalım hızlıca. Şunu da attım. Aslında aynısı bu. Sadece farklı class mantığı olduğu için onu yaptık. New here, değil mi? Hani farklı class'larda farklı işlemleri göstermek amaçlı yapmıştık zaten. Şöyle new sapphire dedik. Mesh'i şöyle atadım. Ve eventli sınırını aldı. New sapphire. Şimdi çalıştıralım bakalım ne olacak. Buton ve yeşil oldu. Şimdi bakın nereden geldi bu? Bunu datayı buradan taşımış oldum. Yani event listener'ların game eventlerin görmüş olduğunuz gibi bu tür kuvvetli yapıları var ve bu buton şeyi bilmek zorunda değil. Küpü bilmek zorunda değil. Ve küp de butonu bilmek zorunda değil. Bu event listener arada bir köprü oldu ve race condition'a da girmiyor. Gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı yapılar arkadaşlar. Kesinlikle %100 tavsiye ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar sabredip dinlediğiniz için. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.